Evet, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir kahvaltılık ya da çay saati ya da akşam yemeği tarifiyle karşınızdayım. Patlıcandan yaptığım için istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Şimdi bir tane patlıcanım var. Ben patlıcanımı pijamalı olarak soyacağım. Biraz büyük, elime bile alamıyorum. Soyduğum patlıcanları da halka halka dilimleyeceğim. Patlıcanımı güzelce yıkadım. Evet, soyduğum patlıcanlarımı şimdi halka olarak dilimliyorum. Bir parmak genişliğinde, çok kalın değil, ince de değil. Tuzlu suda bekleteceğim ki biraz acı suyu çıksın. Bir 10 dakika bekledikten sonra da güzelce yıkayacağım ve kurulayacağım. Şimdi bütün doğrama işlemimi bitirmek istiyorum. O yüzden domateslerimi de hemen şöyle halka olarak dilimliyorum. Bu kalınlıkta. Bu şişe domateslerin zamanı geldi. Çok güzel. Hakikaten çok az sulu, çok lezzetli ve etli domatesler. Biberlerimi de şöyle saplarını çıkartıp nereye bir şekilde gelişi güzel iri olarak doğruyorum. Ocağıma tavamı koydum ve içine de bir yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım. Tereyağımı eriteceğim ama bir yemek kaşığından biraz fazla da zeytinyağı ilavesi yapacağım. Tereyağım eridi ve yağım kızdı. Şimdi yıkadığım patlıcanlarımı güzelce bir kağıt havluyla kuruttum. Tavama alıyorum. Güzelce şöyle bir arkalı önlü hafif kızartıyorum. Patlıcanlarımızı arka üstü yapalım. Bu arada bu boş kalan yerlere de biberlerimizi atalım ki biberlerimiz de güzelce kavrulsun. Şimdi gelişi güzel üstlerine 2 diş de sarımsağımı rendeliyorum. Kavrulan biberlerimizi alıyoruz. Birazdan da patlıcanlarımızı alacağız. Mis gibi sarımsakla patlıcan ve biberin kokusu birbirine karıştı. Harika koktu mutfak şu an. Evet, birazdan da patlıcanlarımı alacağım. Onlar da oldu. Nar gibi kızardılar. Şimdi domateslerimi attım. Domatesleri de hemen bir sıcağı sıcağına arkalı önlü yumuşatacağım. Çok fazla soğunacak domates değil bunlar, biliyorsunuz, etli. Bütün sebzelerin kızarma yağı, yağla birlikte, sarımsakla birlikte kokuları, lezzetleri hepsi birbirinin içine geçmiş oluyor bu şekilde. Şöyle arkalı önlü hemen. Şimdi kızarttığımız bu domatesleri de alıyoruz. Gayet güzel yumuşadılar. Tavamızda kalan sarımsak, yağ, bütün artıkla birlikte duracak onlar arkadaşlar. Lezzet katacak. Kızarttığımız bütün patlıcanlarımızı şimdi tavamıza döşüyoruz. Kızardığı ve yumuşadığı için gayet güzel dip dibe sığabiliyor. İttirebilirsiniz. Boşluk kalmayacak şekilde. Biberleri de hemen üzerlerine atacağım. Patlıcanlarımızı güzel yerleştirelim yalnız. Dediğim gibi yumuşadıkları için gayet güzel sığıyorlar. Şimdi üstlerine de
Bu domateslerimizi yerleştiriyoruz. Mutfakta olup benimle birlikte bu kokuyu duymalıydınız. Patlıcanın her türlüsünü severim, sürekli yerim diyenler için özellikle benim gibi kahvaltıda, akşamda yemeklerinde, çaylarda alın. Bugün ise değişik bir tarif daha. Şimdi bu kalan güzel sosumuzu da üzerine döküyoruz. Çünkü domatesli, yağlı, sarımsaklı, patlıcanlı sos. Şimdi altını kısıyorum. 4 yumurta kıracağım ve çırpacağım aynı omlet gibi. Altı halen kısık biliyorsunuz. Hiç tuz koymadım. Hemen tuzluyorum. Böyle bile yiyebilirsiniz. Hiç yumurtaya bile gerek yok. Birazcık da çekme karabiber. Şimdi bu kırmış olduğum yumurtayı güzelce omlet gibi çırptım. Ve üzerlerine döküyorum. Kapağını kapatacağım. Bir 2-3 dakika kadar yumurtam sertleşene kadar, ondan sonra hazır olacak. Üzerine biraz da ben böyle daha da lezzeti bombalaştırmak istiyorum. Rendelemiş olduğum kaşar peynirimi koyuyorum. İstediğiniz bir peynir koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz. Tekrar kapağını kapatıyorum. Kaşarım eriyince yemeğim hazır olmuş oluyor. Nefis patlıcanlı yumurtam hazır oldu arkadaşlar. İsterseniz akşam yemeğinde, isterseniz 5 çayında, isterseniz de sabah kahvaltınızda bu lezzet şaheserini yapıp yiyebilirsiniz. Bir farklılık olsun isteyenler için kızartma köpoğlu tarzı bir lezzeti yumurtayla buluşturduk. Bence çok da lezzetli ve güzel bir görseli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de evinizde denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten çok merak ediyorum çünkü patlıcan gibi güzel bir nimetten, hele ki bu yaz domateslerinden faydalanıp bu lezzeti yaşayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açmak gerçekten çok önemli çünkü bütün videolarım size bildirilmiş olur. Hiçbir videomuzu da kaçırmamış olursunuz. Videomu eğer beğenir ve abone olursanız, sosyal medyalarınızda da paylaşırsanız, eğer benim tariflerimi beğeniyorsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Videolarım pek çok kişiye ulaşmış olur. Ben de size minnet duyarım. Çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.